8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konuğumuz Doktor Nedim Ardıç. Hoş geldiniz hocam tekrar. Hoş bulduk. Teşekkür Nasılsınız? ederiz. Teşekkür ederiz. İyiyiz. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Sizleri gördük hocam. Hocam hoş geldiniz tekrar. Teşekkürler. Hoş bulduk sevgili hocam. Hocam saç ekimiyle ilgili olarak saç ekiminin en önemli aşamaları nelerdir? Bunlardan biraz bahsederseniz hızlı bir şekilde diğer konulara soracağım size. Temelde saç ekiminin aşamaları, öncelikle hastanın hazırlık aşaması bitecek. Tabii bunun analizleri, saçın dilinin haritasının çıkartılması, bunun yanında kıl tipi, saç tipi, artık saç ekimine karar verdikten sonraki aşamalardan bahsedeceğim. Sonunda ben onu algılıyorum. Birincisi lokal anestezi ya da anestezi tercihi. Ondan sonra anestezi tercihinden sonra saçların toplanacağı donör alanın hazırlanması ve o donör alandaki saçların toplanması. Ondan sonra saç çizgisinin oluşturulması. Ondan sonra kanalların açılması ve ondan sonra da saçların ekilmesi olarak ayırabiliriz. Bunun hangisi önemlidir dediğimizde bunun önemsiz yok aslında. Yani Hepsi birbirinden önemli. evet, bir sanat eserinin hangi kısmı daha önemlidir diyemezsiniz. Evet. Bunlar birbirine ayıramazsınız. Komple bütünseldir. Peki komplikasyonları var mı hocam? Varsa nelerdir? Saç ekimi, cerrahi var olduğu zaman mutlak komplikasyon vardır. Komplikasyonsuz cerrahi bir yalandır. Zaten mantık şöyle olmalı, kurgu şöyle kurulmalı. Eğer siz oluşabilecek komplikasyonları yönetebildiğiniz ölçüde hekimsiniz. Eğer ki komplikasyonları yönetemeyeceksiniz, siz o işi yapmayacaksınız. Saç ekiminin muhakkak ki çok komplikasyonları var olan bir alandır ama genelde cerrahide komplikasyonları en az olan alandan birisidir. Çünkü saç telinin kanlanması çok iyidir. Bunun yanında lokal anesteziyle çalıştığınız için anestezinin riskleri çok azdır. Ama bunun yanında mutlaka ki bir takım komplikasyonlar vardır. Bu nedir bunlar? Mesela örneğin bir kanama komplikasyonu vardır. Çünkü kanlaması çok iyidir. Eğer onu hazırlıkta iyi kontrol edebilirseniz onu yaşamazsınız. Nedir? Kullandığımız anestezik ilaçlara karşı anafilaksi riski vardır. Çok ciddi bir komplikasyondur. Eğer anafilaksiye müdahale etmeyi bilmiyorsanız zaten hekim değilsiniz. O işi yapmamanız gerekir. Nedir? Enfeksiyon riski var. Muhakkak ki var. Ama saç telinin enfeksiyonu, genel ameliyatlar için de enfeksiyon riski en az olanlardan birisidir. Ama ona rağmen çok sık rastladığımız bir şeydir. Çünkü genelde hekim dışı insanlar bu işi yaptığı için, hijyenin ne demek olduğunu bilmeyen insanların yaptığı için bu çok sık rastladığımız bir komplikasyondur ve en sık rastlanan komplikasyon enfeksiyondur. Ama mutlaka kontrolü vardır. Ama şunu çok iyi biliyoruz ki bu komplikasyonları deneyimleyen insan saç ekimi yaptırırken ona göre birini seçerdi. Örneğin nekrotizan fasiyeti sevgili hocam. Evet. Bunu sen çok iyi bilirsin. Tabii. Görmüşsündür, mutlaka yaşamışsındır. Tabii. Yani nekrotizan fasiyeti gören bir hasta asla ve saç ektirmez. Ya da ektirecekse ehil bir insana, ehil bir yere gider. Ama dediğimiz gibi komplikasyonlar yönetilebilecek komplikasyonlardır ve sıklığı çok 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 azdır. Hocam peki saç ekimi sonrası hasta nelere dikkat etmeli? Neler tavsiye ediyorsunuz? Nasıl bakmalıdır? Saç ekimi sonrasında hastamızın dikkat edeceği şeyler zaten biz hekimler saç ekiminden sonra 2 metot var. Ben kapalı sistemle çalışıyorum bu arada. Yani donör sahayı kapatıyorum. Saç ektiğim alanı da kapatıyorum. Yani komple mumya gibi sarıyorum. Evet. Hiçbir açık bir alan bırakmıyorum. Onun sebebi şu, operasyondan sonra hasta eve gönderiyoruz. Gece yatarken elini gidip kaşıyabilir. Evet, Hem refleks. etiklerimi sökebilir, artı oraya enfeksiyon bulaştırabilir. Evet. Artı naklettiğimiz bütün greftler aslında mikro greft. İlk onlar vaskülerize olana kadar yani 24-48 saate kadar etraftan süzülen sıvılarla, ozmotik difüzyonla besleniyorlar. Eğer bu dönem içinde bir naklettiğimiz greftleri, naklettiğimiz kökleri koruyabilirsek yaşayacağımız kayıp çok minimalize olacaktır. O yüzden ben kapatmayı tercih ederim. Ve o 48 saat geçtikten sonra saçı açıyoruz. Saçı açtıktan sonra hastanın pansumanı ve yıkama işlemini yapıyoruz. İşte yıkama işleminden sonra yıkama işlemi yaparken hastanın çok dikkat etmesi lazım. Mutlak ya bizim tarif ettiğimiz gibi steril bir vaziyette yıkaması lazım ya da mümkünse eğer yaşadığımız şehirdeyse kendi kliniğimize bizim yanımıza gelip yıkamasını tavsiye ediyoruz. Bu yaklaşık 7-10 günlük bir süreçtir. 7-10 günden sonra artık hastamızın ciddi yaşayabileceği çok fazla bir sıkıntı yoktur. Fazla dikkat edeceği bir şey yoktur. Nedir? İşte 20 gün boyunca denize gitmemesini öneriyoruz. Ameliyattan sonra bir hafta sigara içmemesini öneriyoruz. Bir 10-15 gün kadar alkol kullanmaması öneriyoruz. Temaslı sporlar mesela boks gibi böyle şiddet içeren sporları bir ay boyunca yapmamasını öneriyoruz.
Sauna gibi, kaplıca gibi yerlere 1 ay boyunca gitmemesini öneriyoruz. Yani enfeksiyon kapabileceği yerlerden uzak durmasını öneriyoruz. 20 gün boyunca kaşımamasını ya da kaşıyacaksa parmak uçlarıyla kaşımasını ve ellerini iyi yıkamasını, hijyene dikkat etmesini öneriyoruz. Aslında operasyondan sonrası evet çok önemli bir alan oluşursa da ilk 48 saati ya da ilk 7 gün geçtikten sonra çok ciddi dikkat edecek fazla bir şey yok senin. Peki hocam saç ekiminden sonra o saçlara bakım var mı? Bakım yapılmalı mı? Ve ektiğiniz saçlar ne kadar süre orada kalıyor? Şimdi şöyle, hocam eminim ki siz de öyle yapıyorsunuzdur. Ben saç ekiminden sonra herhangi bir hormon, herhangi bir ilaç önermiyorum. Saç ekiminden sonra hastaya bir antibiyotik veriyoruz ki ilk bir hafta bir enfeksiyon kapmasın. Artı bir gün kullanması için bir nonsteroid antiinflamatuar var. Yani ağrı kesici veriyoruz. Bunun harici herhangi bir ilaç ben kullanmayı önermiyorum. Ama hastanın bir hazırlık aşaması var. Ameliyattan önce baktım ki vitamin D düzeyi düşük. Örnek olarak söylüyorum bunu. Yara iyileşmesi kötü olacak. Vitamin D'nin yara iyileşmesi ne kadar çok önemli bir eleman olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Tabii. O yüzden onu minimum belli bir değerin üzerine çıkmasını istiyorum. Hatta ve hatta bazen ameliyattan sonra kullanması öneriyorum. Ya da hastamızda diyelim ki bir demir eksikliği var. Demir eksikliğinin özellikle kadınlardaki en sık saç dökülme sebeplerinden birisidir. Saç ekerseniz ve saç ekiminden sonra o demir yine düşük seyredecekse ektiğin greflerin tutma oranı düşecek. Çünkü vücut dediğimiz şey tabiatta var olan en akıllı molekül. Evet. Hatta bizim normal ferritin değerine baktığımızda vücut sağlığı için 20'nin üzerinde olması normal olarak kabul edilebilir. Ama bizim vücudumuz demiri saç için kullanması için 80 mg desiter üzerinde olacak ki onu bizim saçımız için kullansın. O yüzden saç için belli değerlerimiz var, belli bir aralığımız var. Saç ekiminden sonra hastamızın onları belli aralıklara takip ettirmesi, tetkiklerini yaptırmasını ve bize bildirmesini, eğer onlarda bir defekt varsa ona yönelik bir tedavi yapıyoruz. Artı bunun yanında operasyon sırasında hastanın cilt altını görüyoruz. Bazı hastalarda çok fazla yağ dokusu var. Çok fazla yağ dokusu olduğu zaman saç dökülmesine sebep olacak. Onlara ben nadiren de olsa bir lipolitik mezoterapi yapabiliyoruz. Ya da hemopatik mezoterapi yapıyoruz. Yağ dokusu azsa o zaman yaklaşım değişiyor. Hastaya ben PRP öneriyorum. Yani hastanın ameliyattan sonraki kullanacağı bir ürün varsa ya da yapabileceği bir tedavi varsa bu tamamıyla ameliyat sırasında belli oluyor. Yani ameliyattan önce ben sana şu kadar PRP yapacağım, sana şu kadar mezoterapi yapacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım diye bir şey yok. Bunların tamamı ameliyat sırasında hastanın cilt tipine, kıl tipine ve cilt altında gördüğümüz patolojiye göre ameliyat sırasında verdiğimiz kararlarda sevgili hocam. Kişiye özel çıkıyor Peki, diyorsunuz hocam. hasta operasyondan sonra hekimle ne sıklıkla görüşmelidir? Şimdi biz şöyle yapıyoruz sevgili hocam. Ben telefonumu öncelikle hastaya veriyorum. Yani hastamı, ameliyat ettiğim hastayı telefonu vermeden asla ve asla imtina etmiyorum. Ama sonuçta ben bir eser yapıyorum. Ben evet bir hastayı tedavi ediyorum. Saç sahibi yapıyorum ama ben bu işi bir sanat gibi yapıyorum. Bir tablo yapıyorum. O tabloyu ara ara kontrol etmek isterim. Takip etmek isterim. Biz hastamıza şöyle söylüyoruz. Mutlak suretle 1 ay olunca hastayı görmek isterim. 3 ay önce hastayı görmek isterim. Tabii göremiyorsa bana resim gönderisi de olabilir. Telefonla da görüşüp interaktif de olabiliyor bu. 6 ay sonra görmek istiyorum ve mutlak sürede 1 yıl sonra görmek istiyorum. Yani operasyondan sonra 4 ziyaret ben hastaya öneriyorum. Aslında oturma süresi tam 1 yıl mı demek istiyorsunuz hocam? Şimdi süreç şöyle aslında. Saç ektiğimiz hastada eğer ki ektiğin saçı doğru sahaya, doğru alana yani o dermisin kanlanmasının çok iyi olduğu alana ektiğin zaman süreç farklı olur. Yüzeyle ektiğinde, hocam çok daha iyi bilir, yağ dokusunun üstüne ektiğinde süreç çok daha farklı oluyor. Genellikle süreç şöyle ilerliyor. Saçı ektiğinizde 15. ya da 16. gün artık o ektiğimiz saçlar tutmuşsa eğer uzamaya başlıyorlar. Ve siz uzamayı görürsünüz ve 20. gün ortalama aslında saç ekimi sonucunu görüyorsunuz. O sıklığı görüyorsunuz. Ama 20 günden sonra doku adaptasyonuna bağlı o ektiğimiz greftler dökülüyorlar. Yani dokunu atıyor. Ondan sonra tekrar o ektiğiniz alandaki dokuya özgü, oraya hassas, oranın beslenmesine göre tekrar saçlar üretmeye başlıyor. 90 gün olunca tabii ektiğimiz derinliğe bağlı artık yüzeye yavaş yavaş çıkmaya başlarlar. İlk çıktıklarında böyle ayva tüyü gibi çıkarlar. Hatta biz onu gördüğümüzde aslında biz onun 1 yıllık sonucunu görür mutlu oluruz. Ama hasta korkar değil mi hocam? İncecik mi çıkacak saçlarım? Yani önce şöyle zaten hasta korkuyor. Yaklaşık 20 gün sonra, 1 ay sonra sizi hasta arıyor. 1 ay sonraki
Mantık şu, niye arasını istiyoruz? Çünkü hasta artık strese girmiştir. Ektiğimiz saçlar dökülüyor. Ve o korkuyla size arıyor, hocam sana 1 ton para verdim. O kadar eziyet çektim. Bu saçlar nerede diye dert yanarak bizi arıyor ama onu biz ameliyattan önce anlatmamıza rağmen bu paniği hasta mutlaka yaşıyor. Biz tekrar anlatıyoruz. İşte 90 gün olunca çıkmaya başlarlar. Yaklaşık 6 ay sonunda %55-60 olur saçlar. Ve 1 yıl sonunda hastamızın %100 sonucunu alabiliriz. Bu bahsettiğim sadece mesela donör saatimiz 2 kulak arası mesafe için. Bu süre sakal kıllarında biraz daha farklı işliyor. Göğüs kıllarında biraz daha farklı işliyor. Genital kıllarda biraz daha farklı işliyor. Nakil yaptığımız alana göre hastaya bunun eğitimini veriyoruz ve ona göre takibini yapıyoruz sevgili hocam. Saç ekimi yapılıp da saçının tutmadığını düşünen, yeteri düzeyde çıkmadığını düşünen pek çok hastayla karşılaşılıyor. Bunların sebebi hocam öncesi ve sonrasında yapılan uygulamalar diyerek de bahsettiniz. Bu konuda neler demek istersiniz? Sevgili hocam şimdi operasyondaki yani başarıdaki iyi sonuç almaktaki en önemli şeylerden birisi hazırlık. Hazırlık aşamasında bir defa hastayı elimine ettik. Yapabiliriz ya da yapamayız. Evet. Yapabileceğimiz hastalarda düzeltilecek bir şey varsa düzelteceğiz. Hastamızı hazırlayacağız. Ondan sonra planlama yapacağız. Planlama yaptığımızda eğer hastaya fuye yapacaksak ben çalışma prensiplerinden yani bu belki kişi olabilir. Mutlak surette hastanın saçlı derisini bir lineer ultrasonla çok basit tararsınız. Derinliğe bakarsınız. Dermisi, epidermisi görürsünüz. Hatta yaptırabilirseniz iyi bir radyolog arkadaşlar bir Doppler yaptırın, kanlanmaya baktırın, derinliği iyice tespit edin. Ya da saçları çıkarttığınızdaki kanlanmayı iyice kontrol edin. Çünkü saçları sökmek kadar önemli olan bir şey var. Onu yerleştireceğimiz sahanın kanlanmasının çok iyi olması. İşte günümüzde yapılan en büyük hatalardan birisi biz saç ekimini determine ettik. O kadar güzel akışla anlatıyorsunuz ki hocam. Gerçekten hiç bitirmek istemiyoruz. Ama zamanımız da biliyorsunuz kısıtlı. Çok güzel anlatımınız için çok teşekkür ederiz Nedim hocam. Çok sağ olun. Ben size teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Bugün bizlerle Doktor Nedim Ardıç beraberdi ve saç ekiminin, saç çizgisi nedir, bütün bilgileri ayrıntılı olarak verdi. Kendisine tekrar çok teşekkür ediyoruz. Ve 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor.